Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk ve en ünlü dolandırıcısı Eyüplü Halit. Asıl adı Halit Keskiner. Türkiye'nin en meşhur dolandırıcılarından. Hatta Sülün Osman'a ithaf edilen, atfedilen birçok üçkağıdın da aslen onun elinden çıktığı iddia edilir. Eminönü'ndeki saat kulesini satanın da yine Eyüplü Halit olduğu rivayet edilir. Aslen Giritli olup çok iyi Rumca ve Fransızca konuşurmuş. Osmanlı'da bile sabıka kaydı bulunup Cumhuriyet'in ilk yıllarında da dolandırıcılığa devam etmiş. Hakkında çok değişik dolandırıcılık hikayeleri mevcut. Bu hikayelerden birine göre İstanbul'un işgal altındaki son günlerinde Türk ordusunun şehre girmesine 3-4 gün kala arkadaşı Arap Abdullah'la birlikte Feridiye semtinde bir ev kiralayıp karakol açıyor. Tam bir otorite boşluğu olduğu için kimse de bunu garipsemiyor. Kendisi komiser, Abdullah da bekçi rolünde. Eyüplü Halit, Arap Abdullah'ı bölgede oturan paralı Rumlara gönderip karakola çağırtıyor ve kızgın komiser rolünde onları sıkıştırıyor. Mahallenin zenginlerine hakkında ihbar var ya da sen masum Türk vatandaşları İngilizlere ispiyonluyorsun gibi gerekçelerle musallat oluyorlar. Arka odayı da nezarethane dekorunda düzenlemişler. Karakola çağırttıkları kurbanları nezarete atıp iyi polis kötü polis rolü oynayarak onları korkutup serbest bırakma karşılığında rüşvet alarak soymuşlar. 2-3 gün içinde orada bulunan bütün zengin Rumları bu numarayla soyup soğana çeviriyorlar. Türk ordusu şehre girmeden bir gün önce de bu karakol kendiliğinden kapanıyor. Kolay yoldan para kazanmaya alışan Eyüplü Halit, çeşitli dolandırıcılık suçlarıyla sık sık cezaevine düşmüş. Yine böyle hapse girdiği bir zamanda tahliyesine bir gün kala koğuşa yeni bir mahkum gelmiş. Halit bunu kömürlüğe götürüp "Bak kardeşim, bu koğuşun sobası bana ait. Ama ben yarın çıkıyorum. Sobanın yanmasından ben sorumluyum. Ve her gün diğer mahkumlardan 5'er kuruş alarak yolumu bulurum. Seni sevdim. 15 lira verirsen bu sobayı sana satarım" demiş. Zavallıdan 15 lirayı kapan Eyüplü Halit, ertesi gün cezaevinden ayrılmış. Ama Eyüplü Halit'in en büyük, tarihte çığır açan numarası ise İtalya'nın o dönemdeki diktatörü Mussolini'yi dolandırması. Yine hapiste kaldığı yıllarda yazdığı bir mektupla Mussolini'yi bile dolandırıyor. 1935'te Sultanahmet cezaevinde yatarken koğuşta kasa hırsızı bir İtalyanla tanışıyor. Bu adamla Rumca anlaşıyorlar. O an Halit'in aklına Mussolini'ye mektup yazmak geliyor ve İtalyanı kafalayarak adamın yardımıyla oturup yazıyorlar. "Sayın Duce" diyor. Bu arada Duce, faşist hükümetlerin başkanlarına verilen ünvandır. "Ben sizi çok seven, fikirlerinizi çok takdir eden bir Türk'üm. Sizin savunduğunuz görüşleri Türkiye'de savunduğum için İstanbul'da hapis yatıyorum. Yardıma muhtacım. Kısaca adamımız Mussolini'den para istiyor." Eyüplü Halit'in el altından postaya verdiği mektup gidiyor, 15 gün sonra Roma'da Mussolini'yi buluyor. Mussolini'ye ulaşmasından bir 10 gün kadar sonra da İtalyan başkonsolos elinde valizle Vali Bey'e geliyor. Ve Sultanahmet cezaevinde yatan Halit Keskiner isimli bir mahkumu ziyaret etmek istediğini söylüyor. Herkes şaşırıyor. Çünkü o tarihte Mussolini bizden Antalya'yı istiyor. Dolayısıyla Mussolini ile Türkiye'nin arası açık. Vali durumu "Kimdir bu Halit Keskiner? Araştırın" diye savcıya bildiriyor. Araştırmaların sonucunda bir bakıyorlar ki bu meşhur dolandırıcı Eyüplü Halit. Başkonsolsa Eyüplü Halit'in dolandırıcı olduğunu anlatıyorlar. Ama nafile. Konsolos Halit'le görüşme konusunda ısrarcı davranıyor. Sultanahmet'e gidiyorlar, savcı adamın yanında soruyor Halit'e. "Senin Mussolini ile ne alakan var?" Halit yakalandığını anlayınca cevaplıyor. "Efendim" diyor, "param yoktu. O yüzden bu yola başvurdum." Konsolos yanında yüklüce bir para getirmiş. Ancak durum anlaşılınca teslim etmeden geri dönüyor tabi. Bundan sonra ise Eyüplü Halit'in son suçuysa onun sonunu getirmiş. Eyüplü 68 gelin adayını dolandırdıktan birkaç ay sonra yakayı ele vermiş ve böylece Eyüplü Halit kendi sonunu getirmişti. Son suçu 1930'lu yılların başında evlilik vaadiyle kandırdığı kadınlar olmuş.
Yakalandığı karakolda soruşturma aşamalarında kendisine pek de iyi davranılmamış. Sonraki aylarda ise gördüğü işkenceler yüzünden hücresinde ölü bulunmuş. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.